Şöyle bir fotoğrafını çek. Vay maşallah. Korkarım abla. Ben ilk kez böyle bir ıstakoz görüyorum. Güney Kore'nin en büyük deniz ürünlerini, penise benzeyen balığı bulduk. Yengecimle kavuşma vaktim geldi. Hamuru kızartıyor. İçerisine oh maşallah. Burada var ya inanılmaz bir acı vardır burada. Kızlar yiyor vallahi. Biliyorum başıma ne geleceğini biliyorum. Abi kızart abi dinozor şeyimizle. Gerçekten de burada Türk askerlerinin bir kısmı bilgi vereceğim. Yatıyor. Pusan şehitliğinde de 462 şehidin naaşı Pusan'da yani burada gömülü olduğu yazıyor. O dönemden kalma kıyafetler. Yaşlar hep 21, 22, 21, 22. Kendinize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. James abiyle birlikte ben çantamı aldım gidiyorum. Uzun bir yolculuğun sonuna gelmiş olduk. Yeni videoya hoş geldiniz. Güney Kore'deyiz, Pusan'dayız. Güney Kore'nin en aşağısındaki şehirde Güney Kore'nin en büyük deniz ürünlerinin olduğu, yeme içme alanlarının olduğu deniz pazarındayız. Arkamda görmüş olduğunuz yerin hikayesi aslında biraz enteresan. 1900'lerin başında kurulmaya başlıyor. Jagalchi'nin kelime anlamı böyle çakıl taşı, böyle mıcır deriz ya, kıyı yeri olduğu için adını oradan alıyor. Asıl böyle patlama yeri aslında 1950 yani Kore Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Savaş zamanı erkeklerin hepsi cepheye gittiği için Koreli kadınlar Seul'den uzaklaşarak buraya bir nevi göç ediyorlar. Deniz ürünleri hepsini kendileri çıkarıyorlar. Burada bir kelime var. Ajumma orta yaşlı kadın anlamına geliyor Kore'de. Hala kültürlerini burada Koreli kadınlar sağlıyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Burası büyük bir yer. Kore'nin en büyük yeri arkadaşlar. Sadece içeride değil bir de buranın dış tarafında yerler var. Birinci kat, ikinci kat yukarıya çıkıyorsunuz. Seçtiğinizi pişiriyorlar. Anlatmaya çalışacağım. Hemen beni karşıladı abi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çok güzel Kore kültürüne dair çok şey göreceğiz. Sadece balık değil buranın olayı. Görüntüler de biraz enteresan. Biraz da rahat millet Kore ve güzel görüntüleri göreceğiz. King crab ne? Bak ajumma dediğimiz teyze bu işte. Oy maşallah. Bu ahtapot, bu oynayan meşhur ahtapot arkadaşlar. Bunu çok yemenizi tavsiye etmiyorum. Bunu kesiyorlar. Bir nevi ölüyor. Fakat ahtapotların bu ayaklarındaki sinirler çok gelişmiş. Öldükten sonra bile o sinirler oynadığı için kımıl kımıl oluyor. Canlı bir görüntü veriyor. Bu şekilde hayatını kaybeden de insanlar oluyor buralarda. Çok dükkan var burada. Ben de ilk kez geldim. Genel bir işleyişi görelim. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğiz tabii. Burada yemezsek olmaz. Asyalı için, özellikle uzak doğulu için bir şey taze ise onun çiğ olması önemli değil. Taze ise yiyorlar. Bu. Hello. Enteresan balıklar var. Japonya'da görmediğimiz bak şunlar. Thank you. Balıkları da göreceğiz bunlar. Bunlar oynuyor işte. Bunu öldür diyor. Fakat sinirleri çok kuvvetli bu hayvanların. Karidesler, deniz bak. Bak deniz kestaneleri bunlar. Bunları yeriz. Penis balığı. Penise benzeyen balığı buldum. Bufalo gibi gözüküyor. Çinlilere daha fazla ilgi var. Benim yiyemeyeceğimi anladı galiba. Nasıl bakıyor? Bak nasıl oynuyor. Cumma teyzeler burada işte. Hepsi halama benziyor. Koreliler çok halama benziyor. İnanılmaz bir deniz ürünü akışı var ya. Her tezgahta ayrı ayrı. Kim yiyor bu kadar ürünü? İnanılmaz. Koreli amcam gelmiş bir şeyler alacak. Şurada deniz kulağı var da acayip bir tadı var. Çok pişirilmesi gerekiyor. Japonya'da yemiştim. Yararı da çok fazla da değişik bir tat. Sandığımdan daha büyük burası. Kolay gelsin. Hepsinde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler var ya. Şunlar çok enteresan. Farklı şeylere denk geleceğiz mi? Bunların şekli de çok enteresan. Çok büyük buraya. Hep küçük küçük tezgahların arkasında yılan balığı. Özellikle sabah kahvaltıyı biraz az yaptım ki buralarda biraz fazla yiyeyim diye.
Şu deniz kulaklarından yiyeceğim arkadaşlar. Bunlar bayağı teppanyaki restoranlarında pahalı Japonya'da. Bunlardan bol bol yiyeceğiz. Valla buraya kadar gelmişken bir de bir yengeç yemek istiyorum ya. Paraya kıyıp ki parasını da tam bilmiyorum. Bir king crab yemek lazım. Deniz kulaklarını temizliyor. Hello. Kanazawa'da görmüştüm bu kadar yengeçi. Ondan sonra buraya kısmetmiş. Baba nasıl bakıyor bak gözleriyle. How much big one? How One much? kilo, 1 kilogram, Oh, 1 oh. kilogram, 85,000 King crab. king crab. Hokkien sakapro less than cool. Bunun anca yarısını yiyebilir. Ne yapacaksın abi? Ha, ağırlığını. 3 kilo. No, no, no. Sepetin ağırlığı tabii. 2.35 kilogram. 120 dolar arkadaşlar. Yes. Okay. Türkiye. Yeah. Türkiye. Brother country. Brother country. Yeah. Can I touch? Merak ettim. Bir kere dokunmak istiyorum da. Şöyle bir fotoğrafını çek. Vay maşallah. Korkarım abla ben. Abi kıstırır mıstırır. Teşekkürler. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bir kere kıstırmıştı beni. Beni akrep de ısırdı, yengeç de kırptı, yılan da şey yaptı. Üzerime king crab saldı. Bir yukarı katında bunların pişirildiği, yenildiği bir alan var. Oraya da gideceğiz. Görüntüler hep aynı. Oo, bu ıstakozun görüntüsü niye böyle? Ben ilk kez böyle bir ıstakoz görüyorum. Ne kadar büyük bu böyle ya. Bir kilosu 60 bin won dedi. Biraz önceki abi 85 bin won dedi. Snow crab'ler de 55 bin won diyor. Kilosu ama. Bir 15 dolar daha uygun. Boylu boyunca gidiyor herkes. Bir şeyler yiyor etrafta. Kazıklanmak da istemiyorum. Menüdeki fiyatlar karides. Ortaya bir karışık mı yapsam ya? Küçüğünden bir alalım. Çok büyük arkadaşlar. Onu bir yiyorsunuz, doyuyorsunuz yani. Arkadaşlar bir yere oturdum. King crab söyleme şeyim vardı da o çok büyük. Onu bitiremem. Ziyan olur. Snow crab, bir tane de deniz kulağı. Aballo. Birkaç yerden fiyat alın. Genelde fiyatlar burada 60 bin ile 50 bin won arası. King crab tabi biraz daha pahalı. 60-65 bin won. Little spicy. Little spicy. Ben sizin little spicy'nizi biliyorum ablam. Hiç de little değil yani. Kimçimiz geldi. Zencefilimiz, edamamemiz geldi. Biraz Japonya ortamı var burada. Wasabi. Wasabi, soya sosu koyacağım. Ablam masayı sildi, bunu burada bıraktı. Her şey çok otantik arkadaşlar. Japonya ile kıyaslıyorum sürekli ama Japonya'da yaşıyorum. Kültürü, yeme içme anlayışı, temizliği 180 derece Korelilere farklı. Kıyasladığım ülke Japonya. Japonya ile hiçbir ülkeyi kıyaslayamıyorsunuz. Hep Japonya hep en tepede çıkıyor. Şerefinize arkadaşlar. Güney Kore'nin en büyük balık pazarında snow crab, bir de deniz kulağı deniyoruz. Snow crab'in Korecesi dagae. Beni takip eden denizci abilerim vardı. Doğru mu söylüyorum acaba? Kore'nin doğu denizinde Yeongang, Uljin bölgelerinde Şubat ve Nisan ayı en verimli yengeç sezonuymuş. Buradakilerin çoğu hepsi steam diyor. Buharda pişirme. Buharda pişirerek veriyorlar size hem king crab hem de snow crab'i. Sorry. 이게 6만 원 했는데 오케이. 1kg에. 오케이. 근데 지금 no small 1kg가 없고 1.5. 오케이. 1kg 하고 하프. How much? 그러면 6만 원. 토탈 9만 원인데 그냥 디스카운트 해가지고 8만 원 하고 에블론이 원에서 한 마리. Çünkü buraya karar vermek için gelmedim. Kararını çoktan verdim. Buraya neden bu kararı verdiğini anlamaya geldim. 85. No discount? 9만 원. 토탈하면 9만 원. 오케이. 그냥 디스카운트해서 8만 5천 원. 원 에블론. Okey. 1,5 kiloluk bir snow crab, bilmiyorum nasıl yiyeceğim. Kafamı karıştırdı. 9.060 dolar. Yani snow crab'in tamamı, 2 tane de deniz kulağı. Deniz kulakları pahalı. 85 bin won dedi. 60 dolar. İlk başta 1 kilo dedi. Niye 1,5'a çıktı? Aşağısı snow crab kaynıyor. 1 kilo bulamadılar mı? 5-10 doların hesabını yapmayalım, yiyelim. Artı bir tane deniz kulağı sana verdim dedi. Hadi bakalım. 참기름. 코리아 올리브. 코리아 올리브. Kore oliver. 아니 와사비. Wasabi sosu. Okay. Deniz kulaklarımız geldi. İlk testi yapıyoruz. Zeytinyağı mı acaba? Ne bu ya? Bayağı yağ. Bildiğin yağ. Soya sosu, wasabi bunlarla birlikte ye dedi. Deniz kulakları pahalıdır arkadaş. Eskiden böyle saraylarda veriliyormuş insanlara. Önemli kişilere. Ben düzgün mü tutuyorum bunu ya? Yağ bandır dedi. Wasabi. Şöyle deniz kulağı böyle arkadaşlar. Bunu tabii makasla kesti. Yalnız wasabi ile birlikte güzel. Ben genel olarak wasabi seviyorum.
Wasabi'nin orijinal olup olmadığına bir bakacağım. Wasabi orijinal. Çok yakmıyor. Orijinal olanlar 2 saniye yakar. Ve olmazsa olmazımız kimçiler. Böyle kızartma gibi yapmışlar. Hoşuma gitti. Soya ile birlikte güzel çıkıyor. Biraz zencefil alayım. Yok, deniz kulağı güzel. Güney Kore inişi yapıyorsunuz. Uçaktan çıkınca zaten her yer kimçi kokuyor. Her yer sarımsak. Her şey taze burada. Herhangi bir yere oturup da yiyebilirsiniz. Türkiye'de deniz kulağı yiyeniniz var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu da kabuğu. İçi de güzel. Şöyle. Rengarenk ya. Öyle zencefil bol bol yiyin. Hastalanmadan yiyin. Turşu gibi. Turşu gibi yiyin zencefili. Bu insanların aslında az hastalanmasının sebeplerinden puzzle'ın parçası. Doğal antibiyotik, sarımsak, lahana, acı macı, zaten soğuk buralar. Her şeyi çözmüşler. Abi geliyor. Aa maşallah. Abi. Snow crab'im geldi arkadaşlar. Ama bunu nasıl yiyeceğim ben ya? Kese kese yiyeceğiz şimdi. Tabii eldiveni takmamız lazım. Yengecimle kavuşma vaktim geldi. Şöyle bir şey. Suyu falan da var burada. Komple hayvanı getirdiler önüme vallahi. Bütün olayı zaten içinde. Şöyle. Bak bak çıkıyor bak. Ya, tadı biraz farklı. Biraz meşakkatli ama. Şifa şifa. Bak şifa. Bunu böyle banalım. Hafif wasabi. Vallahi şifa. Vay vay vay. Her yerinden et çıkıyor ya. Bu nasıl bir hayvan böyle? Bakalım 1,5 kiloluk hayvandan daha yarısını anca toplayabildim. Şu anda bu. Soyaya batırıp bile yiyebilirim ya. Mükemmel. Arkadaşlar afiyet olsun. Japonya'da yediklerimden biraz farklı. Daha böyle acı. Buradaki biraz daha acı. Taze bir şeyler yediğimi gerçekten hissediyorum. Koreliler daha çok burada kabuklu ürünleri tercih ediyorlar. İstiridyelerden, deniz taraklarından, deniz kulaklarından onları daha çok yediklerini gördüm. Abi şifa şifa. Böyle oluyor. Bir bacağından şu kadarcık şey çıkıyor. Sanat eseri gibi. Evet geldik en civcivli bölüme. Bu yeniliyor mu acaba ya? Kafası. Yengecin kafası. Şöyle çorba gibi yapmışlar. Her yerinden et çıkıyor hayvanın ya. Ne bereketli hayvanmış. Kahverengi bir şey çıkıyor. Bu neye acaba ya bu hayvanın? Ben Türkiye'de galiba yengeç yediğimi hatırlamıyorum. Yani ne kadar çıktı? Yarım kilo çıkmamıştır ama et. Doydum. Yarım kilo et çıktı çıkmadı hayvandan ama doydum arkadaşlar. Deniz kulağı da güzeldi. Kore ablaların yanlarından geçe geçe buradaki turumuzu bitireceğiz. Gelirseniz bence 2 kişi bu king crab'i yer. $100 bulur ama öyle söyleyeyim. Güney Kore'nin en büyük pazarına geldik. Deniz ürünü pazarına geldik. Bir şeyler yedik. Karnımızı doyurduk. Çıkışımızı yapıyoruz. Güzeldi, tazeydi. Zaten Pusan'a gelince buraya uğramazsan olmaz. Şehitliğe gidin, buraya gelin. Yazın geliyorsanız sahile gidin. İçeride gördüklerinizin bir o kadar da dışarıda var. Buradan ayrılıyorum bir başka noktama. Merhaba. Hello. Ne diyorsun abi? Koreler ne kadar rahat ya. Yüzüme dokunacaktı. Sanki çocuğunu görmüş gibi sevindi amca. Sizi çok renkli cıvıl cıvıl bir kasabaya götüreceğim. Kore'nin dağlarına çıkacağız şimdi. Çok yaşamcı. Ben burada genelde taksi kullanıyorum. Çünkü kilometresi $1'ın altına geliyor. Uber kullanıyorum genelde. Tavsiye ederim. Taksi ucuz. Şu ana kadar bir 70-80 kilometre Güney Kore'de taksiyle sağa sola gitmişliğim var. Ucuz yani. Tamam yazdan kalma bir hava var da denize de girilmez yani. Bir de bazı yerlere tek gitmek istemiyorum. Eşimle canımın içiyle gitmek istediğim için buralarda bazı yerleri şu anda teyit geçiyorum. Sadece Pusan'da günümü nasıl geçirdiğimle alakalı olacak. Yaşlı amca böyle bana dokundu ya. Japonya'yı baştan sona gezdim. Bırakın bir yaşlının bana dokunmasını. Normal muhabbete girmekte bile böyle çekiniyorlar. Ülkede en çok satılan meyvelerin başında hurma, mandalina geliyor. Gamcheon küçük kasabamıza geldi. Ben buraya neden geldim? Ben burayı bilmiyordum. Niye geldiğimi anlayacaksınız.
Geldiğimiz yer Gamcheon köyü. Bir tane sıcak çikolata söyledim. Manzaraya karşı oturacağız. Biraz tepelere tırmanış var anladığım kadarıyla. Quiet. May be careful. Ah, Watch okay, ahead and be okay. careful. Thank you. Tepeden manzara böyle. Sıcak çikolatamızla beraber. Bayağı bildiğin evin bir üstü burası. İnsanlar buraya geliyor ama çok da tarihlerini bildiklerini sanmıyorum. Size burayı anlatayım arkadaşlar. Görüntüdeki gördüğünüz manzara. Burası bir gecekondu mahallesiymiş. 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda kuzey kısımlarından kaçıp gelen, güneye kaçıp gelen bayağı bir mülteci olmuş ve dağlık alanlara kaçmışlar. Savaştan kaçmanın en böyle temiz yolu biraz daha böyle dağlık alanlara gitmek. Mülteciler de hep buralara toplanmış. Şehir gördüğünüz gibi aşağıda. Dağlık alanlarda aslında kendilerini bir nevi gecekondu mahallesi inşa etmişler. Çünkü savaş kuzeyde, Seul'ün o taraflarda ve binlerce insan aslında bir nevi başkenti Seul'den Busan'a doğru taşımış. Buranın bu şekilde böyle turizm olarak patlama noktası. Busan Belediyesi'nin yapmış olduğu kampanya. Busan Belediyesi demiş ki madem böyle bir yer var biz bunu akıllıca davranalım. Buraları boyayalım sanatçılarla, öğrencilerle beraber burayı turizme kazandıralım. Gerçekten de Busan'da bayağı turistik bir yer açıkçası. Yalnız buraya gelirken aşağıdan yürümeyin. Otobüsle gelin ya taksiyle gelin. Kafayı bir çevirdim tatlıyı kızartıyor. Koreliler biraz rengarenk ya. Her yerden bir şey çıkıyor. Vallahi biraz canım çekti de dur biraz dönüşte yiyeyim ben bunu. Gaça gaçaları buraya da koymuşlar. Sugar var mı? Sugar. Enteresan ya. Gecekondu mahallesinden nasıl turizm oluşturulur? Çok güzel bir örnek. Bunu kağıttan mı yapmışlar? Ona bayağı kağıttan ayakkabı yapmışlar. Kim? Sugar mı? Tabii insanların da evleri olduğu için dikkat edin yanlışlıkla birinin evine girmeyin. Tayland'a gittim Bangkok'ta sabahın körü. Hostelime gideceğim. Çok yorgunum. Yanlışlıkla birinin evine girdim. Kapıyı bir aç, biri yatıyor içeride. O kısımlar YouTube'da yok ama dedim herhalde yanlış yerdeyim. Tütsüler, mütsüler, budalar vardı. Çıkalım bir tepeye. Bu nereye gidiyor bu kadar insan? Emin değilim ama bura nereye gidiyor? Arasında yürümek de güzel olabilir mi? Yanlış mı girdim acaba? Yanlış girdim galiba. Bu Gama Lahaç'ın tam tersidir arkadaşlar. Koruyucu bir özelliği var. Hello. Yeah, I'm going to break back now. Niye yükseldin bu kadar? Alt tarafa aşağı iniyorsun. Ben yukarı çıkıyorum. Benim bağırmam lazım. Tepe, hadi gelmişken bir de tepeye bakalım. Tepeye çıktık. Tepeye tilki koymuşlar. Yanımda biri var da 2-3 tane koruması var. Tam anlamadım kim olduğunu. Justin Timberlake'e benziyor. Papatyasından melisasına $30, $35. 35 bin bunlar ne ya? Marigold? Kim içiyor bu? İmparator sarayında filan içiyor herhalde bunları. $200 filan. Göz sağlığına destek oluyormuş. Mavi ışığa karşı koruyucu etkisi var. Cilt ve bağışıklık destekleyici. Kafeinsiz. Sıcak suya 3-4 adet kuru yaprak atıp 3-4 dakika demletiyoruz. Kadife çiçeğiymiş arkadaşlar. Kadife çiçeği bizde de var. Bu hoşuma gitti ya. $6 geliyor. Buraya gelmişken buraya özgü bir şey alalım. Abi kızart abi dinozor şeyimizle. İçlerinde bunların dondurma var. Çilekli, vanilyalı, çikolatalı. Güzel. Dinozor kızartmasından da marshmallow yemedik demeyiz. Güzel ama aşırı tatlı. Dondurma ekstra bir ferahlık katmış. $3,5 geliyor. Japonya'dan ucuz, uygun. Günde ortalama bir $100 harcamam olduğunu söylemiştim. Konaklama, yeme içmeyle birlikte. Güney Kore Japonya'dan ucuz. Japonya Türkiye'den ucuz. Türkiye hepsinden pahalı. Olabildiğince yiyorum, deniyorum. Şeyden kısmıyorum açıkçası. Bu da enteresanmış ama. Manzaram da böyle gecekondu.
Taksiyi gördünüz değil mi? Taksiye bindim, Uber'den çağırdım. Abi durdu önümde, camı açtı. Yanında bir tane hanımefendi var. Cem mi dedi, Cem. Hadi gidelim dedi. Abi dedim nereye gidelim? Beraber mi gidiyoruz? Beraber atla diyor. Böyle bir tereddüt ettim başta. Korelilerin hal hareketleri çok bize benziyor. Hanımefendi sonra dedi, ulan dedi bu eşi meşhur. Busan'ın merkezine geldim. Film festivali var uluslararası. Busan Film Festivali bayağı meşhurdur. Yeme, içme, alışveriş. Burası merkez sayılır. Otel falan bakarsanız aklınızda olsun. Buralar merkezi. Çoğu gezilecek yere de yakın. Akşamını bir görelim bakalım ne varmış etrafta. Fal mı bakıyor? Falcılar da meşhur burada da. Busan sokak yemekleri var abi burada. Et 3 dolara. Ablam. Hello. Tavuk. Kore kadınlarının saç stilleri aynı. Pankek. Susam mı atıyor? Ne atıyor içine? Kızartma çok yiyorlar. Ya. Çekirdek, bildiğin çekirdek ya. Çekirdek içi. Benim Kore versiyonum. Tatlı pirinç. Bayağı çekirdek içine benziyordu ama. O kadar hamurlu tatlı şeyler, içki tüketip sigara tüketimi de çok fazla. Nasıl bu insanlar böyle uzun yaşıyor onu çözemedim. Hani hatta yok. Hamuru kızartıyor. İçerisine kuru yemişi koyuyor. Güzel bir atıştırmalık. Burada da ayaküstü Kore'de en çok göreceğiniz sokak yemeği, sokak lezzetini görüyorsunuz arkadaşlar. Balık kekleri. Şu önündeki ablam balık kekini şişe geçirmiş. Soğaya bandıra yiyorlar. Buralarda meşhur. Herkes bir şeyler yiyor burada. Bak sistem böyle hep acılı. Acılı. Kimbapları geçirmişler yan yana. Oh maşallah. Burada var ya inanılmaz bir acı vardır burada. Kızlar yiyor vallahi. Biliyorum başıma ne geleceğini biliyorum. Bayağı fındık fıstığı hamurun içerisine koyuyor. Çok meşhur ya. İnsanlar sıraya girmiş. İlginç. Bizde de böyle şeyler var da hiç bu tarzda yiyecekleri çıkmıyor. Maşallah. Bir yolluk mu alsam kendime? Yosun yaprağının arasına turp, havuç. Ne oluyor abi? Çığlık sesleri geliyor Busan'dan. Böyle bir ilerleyelim. Çığlığa doğru ilerleyelim. Bu tarz gruplar çok fazla. Blackpink hastası var. Ben biraz düz geçiyorum ama. Bu da çizittiriyor. One person good enter. Ama bizim yüzlerimiz Asya'daki gibi olmadığı için yapamıyorlar maalesef. Benim yüzüm gibi değildi. Hatırı sayılır bir para vermişti. Yazık oldu. Yırtmıştım sonradan. Asyalı yüzleri çok iyi çıkıyor da bizim yüzler maalesef olmuyor. Ben hiç daha para bozdurmadım. Bir kere girişte çektim o kadar. Mozzarella. Bak bu da güzel. Şundan bir tane yiyeyim. Bu abi işinin ehli galiba. Bayıla yiyorlar. Ayağım uğurlu abi. Bak gördün mü? Akın insan geliyor. Pardon. Vay sıcak yapacak. Çok güzel. İnsan yoktu. Bir anda dükkanı nasıl alev yaptım. Oh, hamuru koydu, mozzarella'yı koydu. Okey. 3 dakikada hazır diyor abi. Bunların üzerinde 10-500 yazmasının sebebi parayla alakalı arkadaşlar. Madeni paraları böyle oyun gibi yapmışlar. Tatlıya dökmüşler. İnsanlar böyle parayla para yesin diye. Tatlı kırmızı fasulye, mozzarella peyniri içerisinde koyuyorlar da benimkine sadece mozzarella peyniri var. Kore'nin en yüksek değerdeki madeni parasıymış 500. Teyzem gel. Pardon teyzeciğim. Yaşlıların boyları gerçekten küçük. Yani ben Japonları bu kadar küçük biliyordum Uzak Doğu'da. Koreliler Japonlardan böyle ölçmedim ama 2-3 santim net küçükler. Kafayı buraya koyuyorsunuz. Böyle parçalayıp yiyorsunuz. 1 dakika şurada durmam yetti. Kore'nin sokak yemeği kültürü Japonya'dan daha fazla açıkçası. Sokağa girdiğinizde merkezlerde erili ufaklı seyyar satıcılara denk gelebiliyorsunuz. Sokakta yemek yemek Japonya'daki gibi ayıp karşılanmıyor açıkçası. Japonya'da insanların tabii biraz aşırı bir saygısı olduğu için. Evet, Güney Kore'nin en güneyinden, güneybatısından bir akşam vakti mozzarella'lı peynirli kekimizi yerken ne oldu abla? Peynirli alacaksınız. Gel mozzarella'lı keke gel. Benimki geliyor bak. Thank you. Okay, thank you. En sevdiğim dükkan önünde tadım. Çok sıcak oluyor. Biraz dikkat etmek lazım. Bunun olayı biraz peynir olduğu için böyle uzuyor. Bayağı sıcak yalnız. Tatlı, peynir seven birisiyseniz Kore'ye geldiğinizde bunlardan yiyin. Bunlar bayağı güzel. Canımın içi burada olaydı beraber yerdik ya.
Mozzarella'sı güzel ya. Hakkını vermek lazım. Abimize teşekkür edelim. Yolumuza bakalım. Teyzem görüşürüz. Bisikletle baştan sona Güney Kore turunda inanılmaz bir enerji harcadım. Abi ne yersem yiyeyim. Doyuyorum. 5 dakika sonra yine açayım. Enteresan bir metabolizma olmaya başladı bende ya. Ne oluyor abi bu kadar? Bu neyin sırası böyle? Güney Kore, Japonların rahat versiyonu. Abim elinde sigarası tüttürüyor. İstersen hemen sana şurada taze portakal suyu sıkabilir o esnada. Buradan daha sonra bir kestane alayım. Geleceğim ablam. Dur şunu yiyeyim geleceğim. Japon 4 tane teyze buradaydı. Abartısız söylüyorum. Yediklerini şuraya bıraktılar gittiler. Japon bunlar Japon. Japonya'da olsa çöp nerede çöpleri de yanımızda taşıyalım. Ülke böyle olunca burası özelinde konuşuyorum. İnsanlar da bir köşeye bırakıyor gidiyor. Yani herkesin bir olması lazım. Japonya o yüzden bak motor geçiyor. Japonya o yüzden o konularda inanılmaz bir toplum başından sonuna. Biraz baskıcı gibi bir ülke gözükebilir. Baskıcı bir toplum gibi gözükebilir ama Japonya olmak da kolay değil. Bak birebir gözümle gördüm ya. Japon teyzeler imkansız o Japon teyzelerin yemeğini yedikten sonra sokağın köşesinde çöplerini koymaları ama burada bıraktılar gittiler. Çünkü neden? Çöp kutusu var ama aramıyorlar. Etraf zaten pis. Ne bereketli bu ya. Kore kestanesi yiyeceğiz. Kore kestanesi. Sanda bir akşam vakti. Günümüzü bitirdik. Ne oldu ablam? Güzel bir şeye tanıklık ettik galiba. Ben böyle rastgele açtım çektim. Bak fazladan koydu. Ha bu teyzem çok tatlı ya. Görünce gözleri kayboluyor ya görünce Asyalı insanın. Çok tatlı oluyorlar. Ah Japonları yakaladım. Ünlü Korelilerin el izleri. Televizyon yıldızlarını. Akşam vakti Japonlara tur yapıyorlar. Tabii Japonya'dan gelen turistler fazla. Ne oluyor bu kızlar? Bir an önüme geldi durdular böyle anlamadım. Güler yüzlü esnaf kestaneci teyzemden bir kestane alacağım. Teyzem kolay gelsin. Hello, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo teyzeciğim. Kabuklu mu? Hangisini alayım? 5,000. Okay. 3,000. Daha büyük. Yeah, 3000. Teyzeciğim sağ ol teyzeciğim. Kamila. Canını denemesi. Teyzem güzelmiş ya. Meydanda teyzem. Gelirseniz bu teyzemden bir şey alın. Esnaf teyzem bu. Benim midem delindi galiba. Şu an her şeyi yiyorum şu anda. 15-16 tane kestane var. Şöyle $2 verdim. Bu ne abi? Ayakkabıcı. Ayakkabı tamircisi. Ben böyle keşfetmeyi çok seviyorum. Hamur işlerine çok meraklılar. Fransız hamur işlerine çok meraklılar. Güzel bir gün oldu. Cepkun yollarda. Videonun altına bir yorum yazarsanız ricam. Fazla mesai harcıyorum, emek yapıyorum. Çok dillendirmiyorum ama yoruluyorum. Baştan sona gezdim, madalya aldım bu Kore'de. Arkadaşlar bunun şerefine bir beğeni patlaması. Akıyor bu akşam maşallah. Kamsahamnida diyorum. Anıtımızın olduğu yere geldim. Anıt diyorum fakat gerçekten de burada Türk askerlerinin bir kısmı bilgi vereceğim. Yatıyor. Bayrağımız hemen burada. Busan'dayım. Bu gördüğünüz yer Birleşmiş Milletler Şehitliği. Türkiye bu savaşa toplamda 21.212 asker göndermiş. Bunların 721'i şehit olmuş, 2.111 yaralı olmuş, 175'i kayıp, 234'ü de esir olmuş. Bu esir olanların daha sonra teslim edildiği söyleniyor. Pusan şehitliğinde de 462 şehidin naaşı Pusan'da yani burada gömülü olduğu yazıyor. İlk buraya defnedilen asker Türk askeri Piyade Onbaşı Ahmet Arslan. Hangi Koreli'ye Türk'üm derseniz deyin hemen kardeş ülke olduğumuzu söyleyecek sizlere. Neden asker gönderilmiş? Türkiye o dönem NATO'ya girmek istiyor ve Birleşmiş Milletler'in çağrısına en erken cevap veren ülkelerden bir tanesi aslında. Celal Bayar değişti, Demokrat Parti oldu, CHP'den geçti, Adnan Menderes. Buraya asker gönderilmesinin bir de Dışişleri Bakanı var tabii ki de. Bu savaş 1950-1953 arasında oluyor. Barış Anlaşması halen aslında imzalanmamış. Yani teknik olarak şu anda Kuzey ile Güney Kore hala bir savaş içerisindeler. 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye oluyor. Buraya gelen askerlerle birlikte Türkiye'nin biraz kaderi değişiyor o dönemlerde. Temelinde böyle bir hikayesi var. Özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerin anısına inşa edilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Eğer yolunuz Pusan'a düşerse Güney Kore'nin şehitliğimizin olduğu yere gelin.
O dönemden kalma kıyafetler. Yaşlar hep 21, 22, 21, 22. Meçhul asker. Kim olduğu bilinmiyor. Korelilerinki de burada. Oya ağacıymış bu arkadaşlar. Uzun ömrün sembolü olduğu için şehitlik alanına koymuşlar. Hayran kaldım. Çok güzel ya. Çok etkilendim bu ağaçtan. Gövdesine bakar mısınız? Including India and Kaysar in April 1951 with their heartfelt wishes. But all Turkish people who travel to Busan. Busan'dan ayrılma vakti geldi. Acısıyla, tatlısıyla bisikletle Güney Kore turunu Seul'e ulaşmamla birlikte bitireceğim. Yarın da Tokyo'ya canımın içine döneceğim. Şimdi otobüse gidiyorum. Bisikleti otobüsün altına koyup bir de geçtiğim yolları otobüsle geri dönerek 4,5 saatte gideceğiz. Yani 20-22 dolara geliyor. Busan'dan Seul'e gitmek, ülkenin en güneyinden en kuzeyine gitmek. Madalyamızı aldık ya. Busan otogarı bu. En büyük ana otogarı. Buradan ülkenin her bir şehrine gidebiliyorsunuz. Biletimizi hallettik. Burada makinelerden de alınıyor. Üst katında yemek yeniliyor. Otobüsüm geldi. Bisikleti sağ salim otobüsün altına koyuyoruz. Otobüsüm böyle arkadaşlar. Otobüsle geçelim. 18번 좌석입니다. Geldik. Seul otogarındayız. Seul otogarındayız. Otobüsle de geldim. Son bir şarkı istiyorum senden. Koreli Yadigar. Vay be Seul. Bıraktığım gibisin be. Ama tek bir fark var. Biz değiştik yeğen. Devletin resmi kanallarında ülkeyi baştan sona gezen biri olarak ismim yazıyor arkadaş. Belgem, madalyam hepsi var. Geldim abi. Bıraktığın gibi geldim. Buradan bir gidişimiz oldu, bir de dönüşümüz. James abi de geldi. Thank you for the spike. Açıklama kısmına dükkanın adını koyacağım. Ulaşırsınız. Bayağı ilgileniyor, yardımcı oluyor. Ben çantamı falan bıraktım. 2 hafta çantam burada durdu. Bisikletle baştan sona Güney Kore turumuzun şu anlık bisikleti buraya vermemle itibaren fiili olarak bitirdik. Bye bye. Kendi, kendinize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. James abiyle birlikte ben çantamı aldım, gidiyorum. Thank you. Bye bye. Take care yourself. Ya Allah. Hoppala. Artık sen benden sonra da bayağı gidersin kendi kendine. Bir şekilde gider. Seul Busan arasında. Okey. Bye bye. Bye bye James. Bir çantayla geldik. Dolu bir çantayla. Olgun bir Cem Kun'la beraber geri dönüyoruz. Memleketime, Pokemon kokan ülkeme geri dönüyorum. Sabah 6 ya. Sarımsak kokuyorlar. Sarımsak kokuyor, kimçi kokuyor. Yanıma, arkama, önüme insanlar geliyor. Sandviçimi yiyeyim de evime acacına dönmeyeyim. Zaten normal bir şekilde geçsem şaşırırdım. İlla başa bir şey gelecek ya gider ayak. İnanılmaz kalabalık. 10 dakikam kaldı. Gidemiyorum ağırlığımdan dolayı. 10 dakikaya kapıya yetişemezsem kapı kapanacak. Canımın içine geri dönüyoruz. Orada close diyor. Ulan dedim ne oluyor? Tam sonuna yetiştim. Sağ salim uçak indi. İçim dışıma çıktı. Abi Korelilerin kullandığı otobüs, uçak
taksi. Hepsi böyle sallanıyor ya. Enteresan şekilde. Hepsinde de midem bulan. Ay memleketime bak ya. Allah her yer oyun gibi. Çektiğim rehberlik videomda da anlattım. Low cost bus ticket. Buradan Tokyo istasyonuna 10 dolara gidebiliyorsunuz. Gidip gidebileceğiniz en uygun otobüs bileti bu. Tavsiye de ederim otobüsleri de. 1,5 saatte gidiyor. Burada da onun 2 katı fiyat var. İşte Shinjuku'ya gidiyorum. Tam bu solumdaki yerde bir gün, 2 gün, 3 gün sınırsız metro biletlerini de alabiliyorsunuz. Suica kartları da buranın altında metro istasyonundan alabiliyorsunuz. Uzun bir yolculuğun sonuna gelmiş olduk. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Seri boyunca yorumlarını yazan, destek veren, özelden mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Görünen kadar bir o kadar da gözükmeyen arka planda sessiz takipçilerim de var. Onlara da yani sizlere de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ben yorgunum. Bir gün dinleneceğim. Ondan sonra hemen çalışmaya, rehberliğe devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videoda kısa bir süre sonra görüşmek üzere. Hediye olarak sumolu don almış bana. Kimçi ver bana, kimçi. Kimçi istiyorum, ekmek arası kimçi yiyeceğim.